Kol, omuz ekleminden başlayıp parmak uçlarına uzanan bölgeyi kapsar. Kol ağrısı genellikle bir kaza, ciltteki bir iritasyon ya da enflamasyon, kol kaslarındaki veya eklemlerindeki patolojilerden kaynaklı ortaya çıkabilir. Tüm kol boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilen ya da tüm kolu tutabilen yanıcı, batıcı, ezici, uyuşturucu tarzı hoş olmayan duyguya kol ağrısı denir. Ağrılar tek bir noktada görülebilirken tüm kola da yayılabilir. Bunların haricinde her gün yaptığınız yazı yazma, aletlerle çalışma, spor yapma, ağır kaldırma, egzersiz gibi günlük aktivitelerde kol kas ağrısı yapabilir. Sadece sağ kol ağrısı ya da sol kol ağrısı şeklinde ortaya çıkabilen ağrılar bazı durumlarda her iki kolda da izlenebilir. Hareket halinde görülen ağrıların yanı sıra istirahat halinde görülebilen kol ağrıları da mevcuttur. Medikal Park Florya Hastanesi Ortopedi ve Travmoloji bölümünden Doktor öğretim üyesi Osman Lapçın, kol ağrısının nedenleri, kaç çeşit olduğu ve kol ağrısı ile kalp hastalıkları arasında bir bağlantı olup olmadığını anlattı. Kol ağrısı nedenleri boyun fıtığı, omuz patolojileri, kas yırtıkları, dirsekte tenisçi dirseği, ulner oluk sendromu, bilek eklemindeki patolojilerdir. Kalp hastalarında da özellikle kalp krizinde ağrı sol kola veya nadiren de olsa sağ kola vurabilir. Boyun fıtığı, servikal omurgada intervertebral diskin omuriliğe doğru taşması ve sinirlere bası sonucu oluşur. Fıtığın hangi mesafeden çıktığına bağlı olarak sağ veya sol kolda bazen dirseğe, bazen el bileğine, bazen parmak uçlarına kadar yayılan ağrı oluşur. Eş zamanlı olarak boyunda ya da kürek kemiğinin arasında ağrı, kolda his veya kuvvet kaybı ya da uyuşukluk izlenebilir. Omuz ekleminin donuk omuz, impingement sendromu, bursit gibi hastalıklarında da kol ağrısı görülebilir. Bu ağrı genellikle üst kola kadar yayılır, omuz eklem hareketleri ağrılıdır ve ağrı hareketli ortaya çıkar. Hareket kısıtlaması kuvvet kaybı olarak algılanabilmekle birlikte sinirsel bir hasara bağlı kuvvet kaybı yoktur. Tenisçi dirseği hastalığı da en sık görülen kol ağrısı sebeplerinden biridir. Ekstensör carpi radialis brevis tendonunun dirseğin dış kısmında bulunan lateral epikondile bağlandığı noktada bir zayıflık söz konusudur. Ağrı genellikle dirsek bölgesinde olup üst kola ya da bileğe doğru yayılmaz. Genellikle dirseği aşırı kullanıma bağlı olarak gelişir. Tuzak nöropatiler olarak adlandırılan ulnar oluk ve karpal tünel sendromunda da kol ağrısı görülebilir. Bu iki sendromun özelliği ağrıdan ziyade parmaklarda uyuşuklukla karakterize olmalarıdır. Karpal tünel sendromunda medyan sinirel bileğinde sıkışır ve genellikle baş ve orta parmakları kapsayan bir uyuşma söz konusudur. Ulnar oluk sendromunda ise ulnar sinir dirsekle sıkışır ve uyuşma dirsekten başlayıp yüzük ve serçe parmağını kapsar. Kol ağrısı ve kalp hastalıkları arasında bir bağlantı var mı? Kol ağrısı özellikle şiddetli sol kol ağrısı mevcut hastaların en çok korktuğu durumların başında kalp hastalıkları gelmektedir. Genellikle kol ağrısından muzdarip hastalar fizik tedavi, ortopedi veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarına görünmeden önce kalp hastalıklarından endişe ederek kardiyoloji uzmanlarına başvurmaktadırlar. Kalbe giden damarlarda yetmezlikte ortaya çıkan anjinada ya da kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık gelişmesiyle kalp hücrelerinde iskemi gelişmesi sonucu ortaya çıkan kalp krizlerinde yansıyan kol ağrısı görülebilir. Genellikle sol kol ağrısı görülmekle birlikte bazı durumlarda sağ kol ağrısı da izlenebilir. Fakat her kol ağrısı kalp krizi anlamına gelmez. Kalp rahatsızlıklarında öncelikli olarak ciddi bir göğüs ağrısı izlenir. Ağrı çeneye, sırta doğru yayılabilir. Buna nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi, soğuk terleme eklenir. Tüm bu bulgu ve belirtilerin hepsi mevcutsa acilen bir hekime başvurulmalıdır. Peki kol ağrısı çeşitleri nelerdir? Kol ağrıları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Yanıcı, batıcı olabildiği gibi normal nosiseptif ağrı şeklinde noktasal ya da yayılan, hareketle ya da istirahat halinde ortaya çıkan, hareketle artan ya da azalan şekillerde tezahür edebilir. Kol ağrısı tanısı nasıl konur? Tüm tıbbi patolojilerde olduğu gibi anemnez kol ağrısının tanısına götürecek en önemli parametredir.
Öncelikli olarak ağrının şekline, tipine, süresine göre kol ağrısının olası nedenlerinden şüphelenilir ve olası tanılar ortaya konur. Muayene bulgularına göre doktorunuz tarafından gerekli testler istenir. Eğer ağrı, düşme, vurma gibi bir travma sonrasında aniden ortaya çıktıysa, dokunmakla ağrı şiddetine ağrı oluyorsa, öncelikli olarak direkt röntgen çekilerek kolda herhangi bir kırık olup olmadığına bakılır. Tüm kola parmaklara kadar yayılan boyun ağrısının parmaklarda uyuşma ya da kolda kuvvet kaybının eşlik ettiği durumlarda boyun fıtığından şüphelenilerek servikal manyetik rezonans istenir. Omuz ve kol ağrısı mevcutsa genellikle istirahat halinde geçiyor ve omuz hareketleriyle ortaya çıkıyor ya da şiddeti artıyorsa omuz patolojilerinden şüphelenip omuz MR çekilir. Sinir sıkışmasına bağlı gelişen ulnar oluk sendromu, karpal tünel sendromu gibi hastalıkların tanısı EMG ile konulur. Gerek sağ kol ağrısı, gerek sol kol ağrısı yapan hastalıkların tanısı, öncelikli olarak doktorunuzun o hastalıklardan şüphelenmesiyle konulabileceği için ilgili uzmandan randevu almayı ihmal etmemelisiniz. Kol ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir? Kol ağrısı tedavisi sebebe göre yapılır. Kol ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı, öncelikle kol ağrısının sebebi bulunarak verilebilir. Travmaya bağlı bir kırık ya da kas incinmesi mevcutsa, tedavide kolu sabitlemeye yarayacak alçı ya da atel uygulanır ve ağrı kesicilerle tedavi edilir. Boyun fıtığına bağlı bir kol ağrısı mevcutsa ve hastada belirgin bir kuvvet kaybı yoksa, öncelikli olarak 2 ila 3 hafta süreyle ağrı kesici, kas gevşetici tedaviler uygulanıp ağrının takibi yapılır. Bu süre zarfında ağrının şiddeti artıyor ya da geçiyorsa, boyun fıtığı açısından cerrahi tedaviye gerek kalmaz. Fakat hastanın ağrısı geçmiyorsa cerrahi tedavi düşünülebilir. Bazı durumlarda hastalarda boyun fıtığına bağlı olarak gece uyutmayacak şekilde dayanılmaz, ağrı kesici tedavisine cevap vermeyen çok şiddetli ağrılar mevcuttur. Zaman zaman hastalar doktora "kolumu kesin alın" cümlesiyle başvururlar. Böylesi bir durum mevcutsa ya da hastada belirgin bir kuvvet kaybı varsa, bu 2 ila 3 haftalık süre beklemeden de direkt cerrahi tedavi uygulanabilir. Eklemlerden kaynaklı kol ağrılarında, mesela omuz patolojilerinde yine öncelik olarak analjezik tedavide geçmeyen olgular fizik tedaviden fayda görebilirler. Tüm bunlara rağmen geçmeyen ağrılarda eklem içi enjeksiyonları, artroskopik ya da açık cerrahi tedaviler uygulanabilir. Lateral epikondilite bağlı kol ağrısı tedavisinde öncelikli olarak aktivite kısıtlaması yapılır ve analjezik tedavi uygulanır. Dirsek bandı denilen uygulamada dirsek etrafına takılan ve dirseği sabitleyen bir aletle ekleme hareket kısıtlaması uygulanır ve dirsek üzerindeki gerilim azaltılarak tedavi planlanır. Buna rağmen geçmeyen ağrılar varlığında tendonların yapışma yerine steroid enjeksiyonu ya da cerrahi tedavi uygulaması gündeme gelebilir. Ulnar ulak ya da karpal tünel sendromu gibi hastalıklara bağlı uyuşmanın eşlik ettiği kol ağrısı durumlarında öncelikli olarak dirseği ya da el bileğini sabitleyen atel uygulaması yapılır. B12 vitamini takviyesi özellikle uyuşmanın giderilmesinde oldukça faydalıdır. Parafin, TENS ya da ultrasound uygulamalarını kapsayan müzik tedavi özellikle karpal tünel sendromunda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Tüm bu tedavilere rağmen hastanın şikayetleri geçmiyor ya da sık sık tekrarlıyorsa, cerrahi tedavi açısından beyin ve sinir cerrahisi görüşü alınmalıdır. Siz de kol ağrısı çekiyor ve kol ağrısı neden olur sorusuna cevap arıyorsanız, nöroşirurji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da ortopedi bölümlerinden randevu almayı ihmal etmeyiniz.